Butterfly'ın sunduğu kelebek etkisinde yine Ozan'la birlikteyiz. Çünkü Ozan'ın bize anlatacağı çok daha fazla şey var. Dışarıda Butterfly'ın deneyimlerini duyana kadar Butterfly'ın içini biraz daha deşmeye devam edeceğim. Senden bugün özellikle öğrenmek istediğim şey, yapay zeka senin için ne demek? Çünkü pek çok kişi sadece ezberlediği sözcükleri tekrar eden bir papağana bakıp konuşuyor diyebilir ama papağan konuşmuyordur. Çünkü ne dediğini tam olarak bilmediği, o bilince sahip olmadığı için yapay zekanın da ne düşündüğünü bilmediği ama bazı şeyleri sadece tekrar ettiği bir dünyada insanlar onu çok büyük bir sihir gibi görüyor. Arthur C. Clarke'ın lafı, yeterince ileri teknoloji sihirden ayırt edilemez. Senin için yapay zeka ne demek? Yapay zeka, şimdi önce yazılımdan başlayalım. Yani yazılımın kısıtları, yazılım nerede bitiyor? Yapay zekayı hayatımızdan çıkardığımızda yazılım nerede bitiyor ondan bahsedelim. Yazılım birçok işi otomatize eden ve hayatımıza yıllar önceden girmiş ve yıllardır kullanılan bir çözüm, bir teknoloji. Fakat yazılım bir noktada işin algoritma ile çözülemediği noktada, yani ihtimallerin arttığı noktada limitleniyordu. Bu ne demek? Örneğin bir resmi anlamaya çalıştığınızda bunu algoritma ile anlayamazsınız. Çünkü her bir pikselin diğeriyle ilişkisi milyonlarca alternatif demek. İşte burada ihtimaller milyonlarca olduğu noktada yazılım sona eriyordu. Bu işin temelinde ilk başta deep learning ve machine learning ile başladı. Machine learning biraz daha istatistiki olarak aslında konuyu anlayıp biraz daha öngörülerde bulunabilmesini sağlamıştı. Sonra ortaya deep learning çıktı. Deep learning ile birlikte artık biraz daha beynimiz gibi çalışmaya başladı sistemler ve Derin öğrenme dediğimiz şey aslında metacognition gibi. Yani konuya bakıp parçalarla oluşmuş olan bütünden daha fazlasını görebilmek, anlam yükleyebilmekten söz ediyorsun. doğru ilişkileri daha fazla kurabilmek. Aslında deep learning'i, derin öğrenmeyi anlamak için beynimizin nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Beynimizde Gaz ve toz bulutundan başlamadan devam edersek sevineceğim. Önce onu noktada- anlamadan Tabii. aslında dinozorların nasıl öldüğünü öğrenmemiz lazım gibi. Sen Doğru. bize algoritmayı anlat abi. Burada derin öğrenme bize aslında ilişkilendirmeyi ve daha hızlı, hedefimize daha hızlı ulaşabilmemizi sağladı. Fakat İlişkilendirdiğimiz şeyleri önce bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Onları ilişkilendirebiliyoruz. Buradan bir yere bağlayacağım. Butterfly nasıl çalıştığına bağlayacağım da o yüzden sürekli bu noktaları almaya çalışıyorum. tamamdır. Şimdi derin öğrenmeyle evet bir adım atılmıştı. Ben de 2018 yılında derin öğrenme konusunu merak ederek yüksek lisansımı da bu konu üzerine yaptım. Ha, Fakat damara basmışım, özür dilerim. Tamam, şimdi oldu. Sen anlat abi, rahat anlat. Çalıştığın yerden sormuşum. Fakat o dönem bir problem vardı. Derin öğrenmenin bir limiti vardı. Çünkü bir şeyi çözebilmeniz için önce yeterli sayıda datayla o sistemi o konu özelinde eğitmeniz gerekiyordu. Bu da her ne kadar işte belli şeylerin tespiti, örneğin röntgen üzerinden kanser tespiti ve benzeri böyle elimizde düzenli, hedefin belli olduğu, data olduğu noktalarda kullanılmaya başlanmıştı. Fakat bunu son kullanıcıya indirgediğinizde aslında artık problemler o kadar da büyük olmamaya başlıyor ve elinizde o kadar düzenli veri olmamaya başlıyor. Burada limitlenmiştik aslında. O yıllarda da ben bu konuda yaptığım çalışmalarda bu işi genellemek ve daha genel bir çözüme ihtiyaç var diyerek süreci askıya almıştım. Çıkarım yapabilmek için kontekste, yani çerçeveye, content'e yani içeriğe ve bir de bunun üzerine hedefe, sonuçta çıkarım yapmak istediğim bir niyete sahip olmam gerekiyor. Bu niyet yazılımda olmadığı zaman o yazılıma bu görevi veren kişinin bilmesi gerekiyor. Hem içeriği hem çerçeveyi aynı anda bilmediği zaman bir insanın Butterfly kullanması mümkün değil. Çünkü ne istediğini bilmiyor. Algoritma da aynı şekilde çalışıyor. Çerçeveyi bildikten ve içeriği bildikten ve bunun düzenli olarak yeniden elden geçirilebildiği, işte röntgenden bir kontrast farkından, çünkü röntgen bayağı monokrom, bir siyah beyaz diyebileceğimiz, gri'nin tonları diyebileceğimiz bir görsel. Buradan anlam çıkarabilmek için bizim baktığımız zaman anladığımız şey ve bunun neye yaradığını öğretmemiz gerekiyor. Doğru mu anlamışım? Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu çok kullanılabilir değildi. Fakat en son ilk olarak ChatGPT ile en çok hayatımıza giren, bugün de birçok alternatifiyle aslında open source olarak da erişilebilir olmuş olan şeyin farkı temelindeki LLM'lerden söz ediyoruz. LLM'ler. Large Kesinlikle. Language Model'lardan. Evet. Bu noktada ne yaptılar? Aslında biz öncesinde bir fotoğraftaki her bir noktayı vektör olarak alıyorduk ve onların birbirleriyle işte o kontrasttaki veriler üzerinden birbiriyle ilişkilendiriyorken bir anda dünyadaki milyonlarca, belki milyarlarca data üzerinden bunları eğiterek, yani aslında
Deep Learning'de gördüğümüz o modeli scale ederek, ölçekleyerek milyarlarca data üzerinde yaptılar. Tabii ki bunun birçok optimizasyon noktasıyla da birleşti. Çünkü beslenen data, yani o big data'nın anlamlı hale gelebilmesi için bu bir fincandır. Bu fincanın üzerinde RG Labs yazıyordur'u birinin content'in ne olduğuna dair açıklamasında yazması gerekiyor. Yani caption'ın olması gerekiyor ve en büyük dert, benim bugüne kadar bütün yapay zeka modeli çalıştıran konuştuğum herkesin anlattığı şey, eğitecek datayı, temiz datayı bulabilmekti. Evet. İşte bu kadar hayatımıza son dönemde girmesinin nedeni aslında genellenebilmiş olması. Her türlü konuya yorumunun olması. Burada riskler de var tabii ki. Her konuyu biliyor ama her konuyu her aslında konuyla ilgili fikri var. Doğru. Fakat bilgisi olup olmadığından Aynen. emin değiliz. Bu noktada zaten işte AI'ın aslında sorumlu kullanımı na giriyor ve şirketlerin de en büyük problemlerinden bir tanesi. Halüsinasyonlar. Dolayısıyla yapay zeka aslında yazılımdan farklı değil. Benim için ne diye sormuştunuz. Yazılım gibi işlerimizi teslim edebildiğimiz fakat daha fazla işimizi teslim edebildiğimiz bir yapı. İnisiyatif veriyoruz, karar alması konusunda kendisine bir alan bırakıyoruz ve bu alanda seçenekleri oluşturduktan sonra alacağı kararlar konusunda özgür, İşte tamamen onu özgür değil. fazlandırmak gerekiyor. Aslında burada yapay zekayı ben 3'e ayırıyorum. Birinci faz aslında kullanıcının içerik ürettiği, bütün işlemi kullanıcının yaptığı, yapay zekanın sadece yorum yaptığı kısım. Yani bunu yanlış yapmış olabilir misin? Hani bunu örneklendirecek olursak, örneğin bir haber sitesindeki yayın politikasına uyumlu olup olmadığının denetimi. Aslında üreten tamamen kullanıcı. Evet, bir kontrol noktasında. İkinci nokta ise yapay zekanın ürettiği fakat kişinin bu sefer pozisyonunu değiştirerek kontrolü onun insanın kontrol yaptığı ettiği nokta. Evet. Ben şu anda ikinci noktada olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü nokta ne? Üçüncü noktada artık aslında aksiyonu da yapay zekaya aldırdığınız nokta. Bu tabii ki gerçekten emin olmayı. Aksiyonu anlamadım. Aksiyon, örneğin bir içeriği oluşturacak, kontrolünü sağlayacak, ardından yayına alacak. Tamamen. Karar verme, yani bu olur olmaz deme, son kararı verme. Tam otomatik sistem. Aslında araçlardaki otonom sürüşle karşılaştıracak olursak en başta ne vardı? Bir yaya geldiği zaman uyarıyordu sistem. İkinci noktada artık kullanıcının asistansına ihtiyaç duyuyor. Şu anda araç evet kendisini kullanıyor ama sizin müdahalenizi ve sürekli kontrolünüzü bekliyor. Devreye almamız gerekiyor bir kere her şeyden önce. Kesinlikle. Yani cruise control gibi düşünelim. Evet. Ben gaza basıyordum. Önce sadece bir gösterge var. Bakıyorum, araç bana belli bir limite geldiği zaman dur diyebilir ya da bunun altına düştün diye uyarıda bulunabilir. İkincisi 120 ile git dedim. 120 ile gider ama 120 ile git dediğim sırada bu cruise kontrolü başlatmak, orada olmasını sağlamak ya da gerektiğinde devreden çıkarmak kullanıcıya ait bir görev. Üçüncüsü, evet buraya çıktık. Burada artık kendisine bir görev tanımlanmış bir algoritma. Otoyola çıktığımıza göre 120 ile sabit gidebilirim, önümde açık diyebiliyor. Aslında üçüncüsü artık direksiyonun olmadığı nokta. Yani ben kendisi 4 gidiyor diye düşünüyorum onu. İşte, hala her şey mümkün oldu. bir adım kısaltmış olduğumuzu düşünebilirim. Şu anda gerçekten hani birçok noktada yapabileceğimiz şey ikinci aşamaya kadar getirmek. Hala insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Fakat üçüncü aşamaya da çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki kısa dönemde birkaç Kendi yılda. düşüncemdeki sınırlılığı fark ettim sayende. Çünkü az önce söylediğin direksiyona ihtiyaç olmaması durumu, ben otonom sürüşlü aracın içinde hala sürücü koltuğu olan bir yer olduğunu düşünüyorum. Sürücü koltuğu yok. Sürücü koltukta oturmuyor. Şu an özellikle San Francisco'da otonom bir araç geldiğinde beni A noktasından B noktasına götürürken o aracın sürücü koltuğu boş duruyor. Yani Jetgiller'deki ya da pek çok bilim kurgu filmdeki gibi biz içinde sürücü koltuğu olmayan bir kabın içine girmiyoruz hala. Ben bunu sınırlı olarak düşünüyormuşum. Senin sayende birincisinde direksiyon bende, ikincisinde direksiyon yapay zekada, üçüncüsünde direksiyon yok. Evet. Daha iyi bir ayrım oldu. Bunu farklı bir örnekle açıklayacak olursak aslında bugün öneri sistemlerini düşünün. Mesela e-ticaret sitesine giriyoruz, buna ihtiyacın olabilir diye söylüyor. Ama hala siparişi biz veriyoruz. Üçüncüsünde siparişi biz vermeyeceğiz aslında. Tanımı yapacağız. Yemeği İş tanımı net yiyeceğiz. olacağız. Yani umarım yeriz. Ağzımıza zorla verilmediği sürece. O tehlikeli tarafını daha sonra başka bir başlık altında konuşacağız. Ama yapay zekanın şu an anlattığın tarafını biz ikinci aşamadayız diyorsun. Yani Evet. hala insanların son kararı verdiği,
öncülleri de bizim sağladığımız ama artık başlatma sürecinde, yani bu öncüllerle if then durumunda böyle bir durum varsa bu var algoritması yazıldı. Bu Evet. durumlar bilmem kaç bin kez denendi, gerçekleşti ve şu an o aşamadayız. Peki Butterfly'ın içinde yapay zekayı andıran ama yapay zeka olmayan özellikler ne? Yapay zeka nerede devreye giriyor? Çok uzmanlık sorusu soruyorum. Gerçekten kullanmayanın anlamayacağı bir şey soruyorum ama bence Butterfly'ı yapay zekaymışçasına, o mucizevi ne düşünüyorsam yapıyor durumuna getiren şey bu ayrım. Aslında biz Butterfly'de ilk aşamada gerçekten yazılım sınırlarını kullandık. Aslında herkesin tekrar tekrar yaptığı ve bunu her seferinde farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurmak zorunda kalarak yaptığı şeyi standartize ederek. Bu ne demek? Bir yönetim paneli ekranı tasarlıyorsanız o ekranın her bir noktasını sizin koymanız gerekiyorken Butterfly'da bir konfigürasyon yapısı sayesinde tamamen panel üzerinden yönetilen, siz o tanımları yaptığınızda sistemin geri kalanının esnetilebilecek şekilde bu işi yapabilmesini sağlamıştık. Bu yazılım sınırlarında evet yapay zeka gibi hissettirse de aslında gayet bütün koşulları belli olan ve kullanıcının tanımlamasını bekleyen bir yapıydı. Sayfayı ikiye böl dediğim zaman column mı yoksa horizontal bir çizgiyle mi, yani dikine mi yatay mı bölüyoruz ya da diagonal mi bölüyoruz, eşit mi bölüyoruz? İşte bunların hepsi aslında sizin sağladığınız çerçeve. Evet. Sonra içeriye döndüğümüzde işte bir buton ekle dediğim zaman o buton sayfanın tamamı olabilir. Kenarlarda birer piksel bir çerçeve kalmış olabilirdi. Ama siz butonun gerçekten buton kadar kalacağı bir alanı önceden tanımladınız bu durumda Butterfly için. Evet, Butterfly'da sisteminizde siz kurumlar kendi, örneğin web sitesi üzerinden gidelim. Bir web sitesi tasarlıyorsunuz. Örneğin Vodafone.com.tr ana sayfasını hayal edelim. Orada en tepede bir banner alanı var ve çeşitli görseller yüklenebiliyor. Hemen altında butonlar var çeşitli. Biz burada mevcut yapay zekayı işin içinden çıkardığınızda aslında her bir kısmı widget blok blok kodlanmasını sağlıyoruz. Bu yine kurum içerisinde kodlanıyor fakat tekrar kullanılabilir şekilde kodlanıyor ve kodlama sürecinde çok bir kere yazdıktan basit, sonra hatırlıyor. artık kütüphanesine eklenmiş oluyor ve siz artık başka bir sayfada öyle bir bileşen kullanacaksanız listeden seçebiliyorsunuz. Bir sonraki aşamada artık biz aslında yapay zeka entegrasyonu ile birlikte hem bahsettiğim ekranları yapay zekanın oluşturması hem de widgetların kendisini de yapay zekanın oluşturmasından bahsediyoruz. Burada bu pencere olsun dedikten sonra pencereyi getirmesi ayrı. Burada bu pencere olsun önerisini getirerek pencereyi yapması ayrı. Biz o aşamadayız şu an. Evet ama hemen bugün de bir örneğini yapacağımız senaryoda aslında geldiğimiz nokta önümüzdeki kısa dönem içerisinde Butterfly artık ben bir marketim ve bir web sitem olsun istiyorum, siparişlerimi de buradan yönetmek istiyorum, stoğumu da buradan yönetmek istiyorum dediğinizde Butterfly aslında size bütün mimariyi çıkararak önerileriyle ve yapılması gereken listeyle birlikte sadece bir tuşa basarak o bütün sisteminizi tamamlamanızı sağlayacak. Genelde ifade tasarımı ile ilgili verdiğim danışmanlıklarda ya da sunum koçluklarında hep şey derim, özellikle girişimcilere. Karşınıza çıkabilecek insanlar birkaç çeşittir. 1, işi bilenler. 2, işini bilenler. 3, senin işini senden iyi bilenler. Biz senin işini senden iyi bilme aşamasına henüz gelmedik ama gerçekten işi bilmek ve işini bilmek iki ayrı şey. Biz burada Butterfly'ın hem işi bildiği hem de işini bildiğini artık söyleyebiliyoruz. Kesinlikle. Ama siz kendi işinizi bizden çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden de zaten aslında problemler yazılım dünyasındaki özellikle SaaS yani Service Oriented, sizin bir yazılıma ücret ödeyerek onu kullandığınız durumlardaki problem, evet o ürün birçok kişinin ihtiyacına göre tasarlanmış olabilir. Fakat sizin her kurumun ihtiyacı kendine özel. Bu noktada da işte bariyer o sistemi geliştirme noktasında kuruyor. Butterfly o kadar esnek bir sistem ki aslında sizin ihtiyacınızı tanımladığınızda size önce eski dönemi düşündüğünüzde bir yazılımcı vasıtasıyla kurabilen bir sistemken artık yapay zeka desteğiyle sizin kendinizin tanımlayarak yazılımcıyı mı kaldırdık aradan? Yazılımcıyı farklı bir pozisyona koyduk diyelim. Artık evet yazılımcı sistemi direksiyonun geliştiren olmuş arkasında oluyor. nereye gittiğimizi görüp o cruise Evet. kontrolde işte ilk aşamada direksiyonu kullanan insan, araç onu uyarandı. Şu an
direksiyonu kullanan araç, insan onu uyaran haline geldi. Doğru. Ya da yazılımcı da sonuçta bu işte şunu unutmamak gerekiyor. Evet, yapay zekaya olabildiğince iyi bir çözüm ürettirebilirsiniz. Fakat işin hala teknik detayları var ve o detayları yazılımcı gözüyle bakmak farklı. Dolayısıyla 3. aşamada belki bu da gerçekleştirilebilir ama mevcut durumumuzda benim önerim, evet, siz denemek için belli çözümler üretebilirsiniz ama yine de yapay zekayı kullansanız dahi bir yazılımcı süpervizyonuna ihtiyaç sonrasında süreci kolaylaştıracaktır. Agent şu an agentik dünya, özellikle OpenAI'nin son yaptığı güncelleme ile birlikte geldiğimiz yer. Agency, urgency gibi işin içinde niyetin de olduğu ve bunu uygulama eylemine geçildiği alanı anlatıyor etimolojik olarak. Bizim agentik dünyada sen bir sosyal medya içerik üreticisisin ve bu içerik üreticiliğinin sendeki karşılığı, uzmanlıkların bunlar dedikten sonra kendini tanıtıp bana uygun içerik üret diyebileceğimiz bir dünyaya rahatlıkla geldik ve bunu artık ben anlatırken zaten hepimiz öyle olduğunu düşünüyoruz. Butterfly'ın bize sağlayabileceği şeyler, bir de gerçekten artık örnek üzerinden gidelim. Çok fazla teorik konuşuyoruz. Ben ne olduğunu bazen anlamakta kendim artık zorlanmaya başlıyorum. Çünkü sen Butterfly yaratan kişi olarak Butterfly'ı önce neyi hayal edebileceğini hayal ettiğin için 2 katmanlı meta bir yaklaşım var. Üstel bir yaklaşım var. Sen bu aşamada olduğun için senin açından hikayenin nereye gideceğini bildiğinden dolayı nasıl başlayacağı ile ilgili opsiyonlar zaten sonsuz sınırsız. Ben hikayenin nereye gidebileceğini bile bilmiyorum daha. Evet. Benim önce hayal kurabileceğim dünyayı bulmam lazım. Sonra neyin nasıl hayalini kurabileceğimi anlamam lazım. Bana az önce bir örnek verdim. Berber, hastane. Ben senden bir şey istedim. Çekim takvimi oluşturma konusunda. Ben Butterfly'a bir şey söylediğim zaman, bunu yap dediğim zaman, bu dediğim şeyin tanımını zaten içerideki var olan çerçeve belirliyor. Doğru. Bana örnek üzerinden giderek, örneğin ne yapalım şimdi? Bir şey anlat. Bence Butterfly ekranına girelim. Buradan robotumuza, Butterfly AI'ya bana bir hastane yönetim sistemi ver diyelim ve bize nasıl bir öneriyle gelecek ona bakalım. Robotun adını değiştirelim. Ne diyelim adına? Tırtıl diyelim ona. Pekala. Neden? Çünkü hem kelebek hem robot olmadı. Yani sonuçta ilk aşamasında daha robot dediğin o işi yapma aşamasındayken tırtıl, iş ürüne dönüştüğü zaman, fikir ürüne dönüştüğü, fikir kullanılabilir bir hizmete dönüştüğü zaman da kelebek diyelim. Nasıl? Çok güzel. Kesinlikle Harika. katılıyorum. Buradaki robot ikonunu da en kısa zamanda tırtıla çevireceğim. Perfect. Şimdi girdiğimde bir chat ekranı beni karşılıyor. Bu Merhaba chat ekranı. Bu chat ekranı. Conversation dediğin senin chat ekranın. Evet. Hospital Management diyorum. Burada gönder dediğimde arka tarafta yapay zekaya bunu gönderiyor ve bana karşılığında yapay zekanın önermiş olduğu veri yapısını dönüyor. Soldaki patients, doctors appointments, bu pencereler, bunların adı ne? Bunlar ekranlar aslında. Bu ekranlar. Bu Evet, ekranlar verilerinizi tutacağınız ekranlar bunlar. hastanede ne olabilir sorusunun yanıtı aslında, değil mi? Kesinlikle sistemin öngördüğü. Biraz inceleyelim. Hani içerisinde neler Aynen. koymuş mesela. Şimdi ben Evet. hastaneyi kendim, hastanede ne vardır? Hastanede hasta vardır. Hastanede doktor vardır. Hastanedeki hastalar ve doktorlar belli departmanlarda buluşur. Ben bu kadar düşünerek detay atlayabilirim ama büyük olasılık, şimdi bu arada bir yapay zeka kullanıyoruz. Evet. Onu birazdan geleceğim. İşin arka tarafını nasıl işlediğini. Çünkü hani hatırlar mısınız ilk podcast'te demiştim ki biz önce kendi işimizi çözmeye Aynen. çalıştık. Onun üzerine Kendini çözüm anlamak ürettik. zorundasın. Buradaki gördüğünüz bütün ekranlar arka tarafında bizim AI Task Management sistemimiz üzerinden geliyor. Bu da demek oluyor ki aslında burada gördüğünüz, evet, biz ekran üretmek için burayı kullanıyoruz. Ama siz marketing kampanyasında kimlere SMS gideceğini ve SMS aksiyonunu da almak üzere burada tasarlayabilirsiniz ve Ekran dediğimiz şey bu durumda süreçteki her adım mı? evet, buradakinin de aynısını düşünün. Şu anda ben ne yaptım? Aslında Hospital Management dedim ve onun karşılığında bir sol tarafta bir preview gördüm. Sonrasında butona bastığımda da birazdan göreceğiz. Aksiyonu alacağım. Aksiyon ne demek? Burada gösterdiği içerikleri sistemde tanımlamak. Dolayısıyla bir marketing kampanyası olarak hayal edersek ben girip benim son 15 gün içerisinde sipariş vermiş, X ürününü almış kişilere kampanya yapmak istiyorum, SMS göndermek istiyorum dediğinizde bunu da sistem algılayıp
Tabii ki siz arkada seçeneklerini girdikten sonra buna bastığınız anda önce size preview ekranında şu kadar kişi buldum, listesi budur, gönderilecek metni girin dedikten sonra gönder tuşuna bastığınızda bir sonrakinde aksiyona geçiyoruz. Kişilere SMS'i ya da e-mail'i otomatik göndermesinden bahsediyoruz. Bir hastane bu az önce anlattığın sistemi kullanırken şu kadar insanı hasta etti. Virüs gönderebilir mi acaba diye düşündüm. Check-up kampanyası olabilir Tamam. mesela. Aslında hastanelerin de marketing tarafı tabii ki farklı Hastanelerin oluyor. marketing tarafı çok büyük, onu biliyoruz. Daha dün şu arkadaşımız 12.000 liraya mal oldu. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi burada az önce söylediğim şey, hastanede bizdeki adı hastane olduğu için hastayla başladım ama gerçekten önce hastalar, sonra doktorlar, sonra hastalar ve doktorları buluşturduğumuz randevular var, appointments var. Altında hastaların medikal geçmişleri var, sonra departmanlar, sonra ilaçlar, sonra fatura, sonra çalışanlar. Ben Evet. insan odaklı bir hastane olarak önce çalışanları alırdım mesela. Butterfly o kadar insan odaklı değilmiş. Burada mesela bir de gelişmeleri nasıl yapıyor sistem, onu göstermek isterim. Mesela şurada bir şey dikkatimi çekti. Billing koymuş fakat services kısmını text area'ya, yani metin olarak yazmış. Ama hastaneden alabileceğiniz servisler bellidir ve bunu standartize etmek isteyebilirsiniz. Yani bu text dediği yeri bir drop down menü olarak değiştirmek isteyebilirim. Kesinlikle. Ben o yüzden diyorum ki add a services object. Bunu yazdığım zaman sistem mevcut olanın üzerinden geçti ve mevcut olana ekleme yaptı. Bu noktada yanında artık çıkmış. services hemen yanına eklendi gördüğünüz gibi ve burada departman ilişkisini kurdu, ortalama maliyet süresi nedir bunu belirledi. Aynı zamanda örnek datalar da oluşturuyor her birisi için. Burada Şimdi daha iyi örnek datayı da görebiliyorum, evet. görebilmek adına her birisine ben burada mesela hospital management değil de daha hedef odaklı bir hastane girseydim dataları da ona göre oluşturacaktı. Çünkü Doktorlara girelim mi? Hı. Doktorlar içerisinde mesela sample'larda kardiyolojist seçmiş, İsimleri nörolojist örnek seçmiş. olarak da vermiş. Tabii Ya, tabii. bir yandan sadece alanı sağlamıyor, alanın nasıl kullanılacağına dair de yönlendirmesi Örnekler var. de veriyor tabii ki. Nasıl Ay kullanabileceğinize akıllım dair. benim, iyiymiş. Şimdi ben burada bunu koydum ama sadece o ekranı açmadı. Aynı zamanda Billing'de de bakın Services ID'yi aslında tag field type'a, yani çoktan seçmeli diğer tablodan beslenecek hale de getirdi. Neden services object'i eklemek istediğimizi anladı yani. Kesinlikle sistemdeki o tarafa yönelmek istediğim, benim artık servisleri ayrı bir listede tutmak istediğim, onları da detaylandırmak. Çünkü bu ne zaman önemli? Metin Bunu olarak buraya bağla tuttuğumuzda- demeden anladı. Tabii hiçbir şey söylemem gerekmiyor. Çünkü zaten yapay zekanın tamamladığı kısmı o. Sizin söylediğinizi olabilecek alternatiflerle birlikte Çıkarım birleştiririz. yapmak tam olarak bu. Yani Evet. bunları dediğine göre Hı hı. if then. Evet, kesinlikle. Sonra tek yapılması gereken ekranın oluşması için Execute Action tuşuna basmak. Burada ben Execute Action tuşuna basıyorum ve artık bir yönetim panelim var. Hospital diye bir ekranım var. Burada doctor'larım var, appointment'larım var, records kısmı var. Tamamını sistemin tanımladı. Mesela az önce services demiştik. Gördüğünüz gibi burada servisler var ama services'a girdiğiniz zaman bunu sadece servisleri görmüyorsunuz. Onun faturalandırdığı billing'e de direkt sistem ilişkiyi kuruyor. Yani Butterfly'da bunun geri kalanını tamamlıyor aslında. Çünkü siz öyle bir sistem tasarlamak isteseniz buradaki onlarca ekranın her birisini yapay zeka ile sıfırdan, diyelim ki Butterfly'ı aradan çıkardık. Artık Butterfly'ımız yok. Onsuz yapmak isteseydim, her ne kadar yapay zeka süreçleri kolaylaştırmış olsa da ben buradaki her bir ekranı stabil şekilde bu Doctor ekranına başlayacaktım. Diyecektim ki önce bir veri tabanı oluştur. Ondan sonra bu ekranı oluştur. Filtrelendiği zaman bu olsun. Dolayısıyla bunlar çok büyük zaman alan şeyler. İşini bilmek ve işi bilmek ayrımı burada başlıyor. İşini bilmek, ne yapacağını bilmek, işi bilmek, yapılacak olan işi bilmek. Yani hastanenin içindeki bu objeklerin birbirlerine nereden bağlanacağı, eğer bir hizmet sekmesi açıyorsak hizmetin aynı zamanda faturalandırılması ve insanlar tarafından verildiği için ekipteki departmanlara vesairelere bağlanması gerektiğini yapay zeka kendisi düşünerek bunu yapabilirdi ama Butterfly onun nerede başlayıp nerede biteceğini belirledi. Evet ve onu bir şablon içerisinde kurduğu için aslında çarpan etkisi yaratıyor. Çünkü o aldığınız işi bilmek üzerinden alınan datayı bu sisteme tanımladığımızda artık tam çalışan bir sisteme sahip olmuş oluyoruz. Ve aslında nesne sistemi Butterfly'ın başlangıç noktası. Fakat sonrasında
workflow'ları da sistem oluşturabilecek. Böylece siz buradan randevu al tuşuna bastığınızda onun hastaya SMS gitmesini, ikinci ekranda otomatik appointment'ın oluşmasını ve çeşitli aksiyonların alınabilmesini burada siz yine yapay zeka... Randevuyu hatırlatmaktan randevu saatinde yol öngörüsü çıkarmaya, trafik öngörüsü çıkarmaya, bunu bittikten sonra customer feedback almak için kendisine bir anket göndermeye. Kesinlikle. Yeniden randevu zamanından sonra kontrol zamanı geldiğinde onu hatırlatmaya kadar. Bunu aklımıza gelebilen, kendi yaptığımız işle ilgili sürecin içindeki bütün adımları tek tek tanımlayabiliriz. Eğer Butterfly bunu zaten düşünmediyse ya da düşündüğü şey bizim ihtiyacımızın ötesinde, gerisinde farklı bir yerindeyse onu editleyebiliyoruz. Evet. Bu sayede de aslında yapay zekayı çok daha fazla kullanabilmiş oluyorsunuz. Çünkü yapay zekadaki problem şu. Evet, bir yapay zeka entegrasyonu yaptığınızda en başından bir kere önce model entegrasyonlarını yapmanız gerekiyor. Farklı modeller var ve sürekli yenileri çıkıyor. İkinci aşamada bu sefer task'leri yönetmeniz ve bunları belirlemeniz gerekiyor. Ama task'leri yönettiniz diyelim ki bu sefer de kullanıcıların girip editlemesi gerekecek bu task'leri. Bunların hepsini standartize ettiğimiz için biz hani az önce şunu söylemiştim ya biz Butterfly'ı da aslında Butterfly ile geliştiriyoruz diye. İsterseniz biraz derine inelim ve ben burada... Derinde değil miydik daha? Pardon. Bir seviye daha derine inmeyi öneriyorum. Okay. İşin arka planının nasıl çalıştığını göstermek istiyorum size. Şimdi burada... Kaputu kaldırıyoruz artık. Tasks kısmında biraz daha gideyim ve Butterfly'ın kendi task'lerine geçelim. Create Objects, az önce gördüğümüz nesne üreten sistem nasıl çalışıyor? İlk aşamada diyoruz ki bu task kapsamında ben kullanıcıdan bir prompt alacağım. Sonuna bu testte kolaylıkla silmek için bir takı ekledik mesela. Bütün tablolarım TMP ile başlasın. Ki ben direkt filtreleyebilip silebileyim. Çünkü sürekli tekrar yeni şeyler üretebiliyoruz. Gereksiz ürettiğimiz datayı en azından çöp olarak biriktirmiyoruz. Evet. Be sure columns have all fields without any column number mismatch. Burada bir aslında CSV formatında bir data alıyoruz ve bunu iyileştirmek için bazen yapay zeka bunu kaçırabiliyordu. Bunun için yaptığımız bir eklenti. Sonra aldığı eğer bir önceki mesajdan mesela az önce ne dedik? Önce hastane listesi geldi ama sonra bunu iyileştirdik. O noktada bir önceki aldığı bir cevap varsa bunu da içerisine ekleyebiliyoruz. Ardından modeli seçiyoruz. Burası biraz ayrıştırıcı etken. Çünkü her gün yeni bir model yayınlanıyor ve birisinin daha iyi olduğundan emin olamıyoruz. Bazı tasklerde birisi iyi olabiliyor ya da tek bir provider'dan alsanız bile mesela daha hızlı çalışan modelleri var. Daha kompleks işleri yapan modelleri var ve her birisinin hem maliyeti hem kapasitesi farklı. Bu noktada buradan siz farklı modelleri seçebiliyorsunuz. Böylece provider değiştirebilirsiniz anında bu task'i yapacak olan ya da o provider'ın içerisinde farklı modeli kullanabilirsiniz. Yani o gün akşam yemeğe davetliyseniz gideceğiniz kıyafetle markete 2 dakika giderken giydiğiniz kıyafet farklı olabilir. Evet. Ama ikisi de sonuçta kıyafettir. Evet. Ya da tarla sürmek için kullandığımız aracı genellikle yarışmak için kullanmıyoruz. İki ayrı araç ama sonuçta hepsi aynı işlevi görüyor. Şimdi önemli bu kompleksitede normal şartlarda bir sistem tasarladınız. Elinizde bir sürü iş var. Her birisini farklı modele vermek isteyebilirsiniz. Çok normal bir durum. Çünkü biz de yaşıyoruz bunu. Mesela sistemin çeviri sistemimiz de var. Çeviri için kullandığımız daha basit bir model. Çünkü sadece bir kelime alıyor ve karşılığındaki hangi dilse o dilin karşılığını veriyor. Ama burada ben... Görsel üretebilmesi gerekmiyor o modeli. Evet, ya da görseli anlaması da gerekmiyor. Dolayısıyla o daha minimal, hem hızı da arttıran hem de maliyeti düşüren bir model oluyor. Dolayısıyla Butterfly ne sağladı bize burada? Task'lerimizi Task Manager sayesinde farklı yapay zekalara aktarabilmemizi sağladı. Şimdi, bu işi bu yapsın. Evet, bu yapsın diye atama yapıyorsunuz aslında model bazında. Atama yapmazsak kendisi yapıyor. Default olan aslında atama yapmazsak da bu sefer yani bir tanesini seçmeniz gerekiyor aslında. Çünkü bu işin yapay zekaya bağlı olduğu için birisini yapması gerekiyor. Burada seçmeniz lazım. Bu arada gelecekle alakalı da bir şey vereyim. Ön gösterim olsun bu. Hem de fikir olabilir farklı kişiler için. Aslında bir amacımız da sadece bu model yapsın değil. Şu kişi yapsın diye seçebileceksiniz ve panel içerisinde personalar tanımlayacaksınız. Bu ne demek? Şimdi yıllardır yüzlerce kişiyle çalıştığım için farklı yaklaşımlar olduğunu görüyorum. Örneğin 2 yazılımcı düşünün. Birisi daha detaycı düşünüyorken birisi daha yüzeysel bakabiliyor. Ya da birisi daha
güvenlik perspektifinde daha skeptical, yani şüpheci yaklaşabiliyor konuları. Bunun gibi aslında bu işi yaparken şüpheci davran diyeceksiniz mesela. Bu esasen yapay zekaya gönderdiğiniz komutun içerisine bunu yaparken şunlara dikkat et diye ekstra bir komut eklemek. Ama panele baktığınızda kullanıcı açısından büyük kolaylık. Çünkü her seferinde bütün task'lerin içerisinde bunu yazmaktansa aslında bir işi yaparken bunu yaparken dikkatli ol. Böyle kritik bir pozisyon demek gibi bir şey aslında. Az önce gördüğümüz be sure to give full answers gibi bir şey vardı. Evet, onun gibi ama bunun çok daha fazlası. Belki de kitap yazacağız onun içerisine aslında. Dolayısıyla çok daha detaylı bir yapı kurmuş olacağız. Bu da bir perspektif, o yüzden anlattım bunu. Çerçeveyi belirleyen temel olduğu için burası under the hood, yani gerçekten kaputu kaldırdığım zaman makinenin içindeyiz şu an. Kesinlikle. Ne kadar detaylı çalıştırırsak o kadar doğru sonuç alabiliriz ama Evet. detayına inebilmek için o detayları bilmek gerekiyor. Bilmediğimiz detaylara inmediğimiz için bildiğimizin üzerine odaklanarak devam ediyoruz. Kesinlikle. Burada şimdi ne yapıyorduk? Aslında nesne ekranlarını oluşturuyorduk. Evet. System message alanına ise biz burada artık sistemin işleyişini, yani ilişkileri nasıl kurması gerektiğini, bizdeki nesne yapısının nasıl olması gerektiğini, burada çok önemli bir optimizasyon yaptık. Yine bu serideki amacımız biraz da aslında insanlarla bilgi paylaşmak ve yol açmak olduğu için bu noktada ilk başta mesela direkt kod yazmasını sağlamak istedim. Kod dediğim tabii ki bildiğimiz kodlar değil, low level kod, en dipteki kodlar değil ama daha high level'da, daha basit kodlarla yapmasını istemiştim. Ama yine de bir nesne oluşturmak için 10 satır kod yazması gerekiyordu. Hatta sizinle Zoom toplantımızda da hatırlarsınız, bir yazmaya başladık. Destan yazdı resmen. O kadar uzun bir cevap ki o yazmaya çalıştı düşünmesiydi ki sadece yani. devam ediyordu, daha da geliştiriyordu. Bu da hem süreyi çok uzatıyordu hem de aslında çıktığı yarıda kesmesine neden olabiliyordu. Biz burada şunu sağladık. Dedik ki bana nesne listesini CSV olarak ver. CSV'yi bilenler bilir ya da Excel olarak örneklendirebilirsiniz. Kolonlar ve satırlardan oluşan bir yapı. Dolayısıyla çok daha kompakt ve içerisinde herhangi bir kod olmayan bir yapı. Ben yapay zekadan bunu aldığımda zaten içerideki kodu üretebiliyorum. Dolayısıyla yapay zekanın her satırda o kodu tekrar etmesini istemedim. Burası da işte output format kısmına giriyor bizim sistemimizdeki. Yani evet, ben system message'la temel kütüphane bilgisini verdim. Üzerine promptumu verdim. Ne istediğimi söyledim. Bana ne vereceksin? Bunu tanımlıyoruz. Bu da çok kritik bir konu yapay zeka kullanımında. Sadece yapay zeka kullanımında değil, sonuçta herhangi bir yere girdiğimde, restorana girdim, sipariş veriyorum. Salata istediğim zaman eğer istediğim salatanın meyve salatası olduğunu söylemezsem önüme çoban salata gelebilir. Ya da salata istiyorum dediğimde önüme meyve salatası geldiğinde bunun içinde niye meyve var diye soramam. Çünkü salata istedim sadece. Ne istediğimi bilmem, istediğimi bulup bulamadığımı anlamamı da sağlıyor. Evet. Kesinlikle öyle. Çok güzel ifade ettiniz. Biz burada output formatı tanımlayarak burada kod da ürettirebiliyorsunuz. Text de yazdırabilirsiniz ya da bir JSON çıktı, teknik bir çıktı da üretebilirsiniz. Sistemin anlayacağı şekilde. Output formatta bunu tanımlıyoruz. Şimdi artık elimde bir çıktı var ama kullanıcıya önce bunu onaylatmak istiyorum. Hala ikinci fazdayız, bunu unutmayalım. Kullanıcının bunu görmesi, refaktör ederek son noktaya ulaştırması ve sonra da aksiyonu kendi onayıyla yapmasını bekliyoruz. Burada da bu sefer Action Preview alanı giriyor. Action Preview alanındaysa aldığım zaten standardını bildiğim düzenli veriyi işleyerek sistemin kendi içerisine girmesini sağlıyorum. Şimdi sadece bu optimizasyonla bile aslında yapay zekanın şu kadar kodu üretmesine gerek bırakmadan bu kodu ben tamamlamış oluyorum. Haliyle sistemin... Ben tamamlamış oluyorum. Sistem olarak Butterfly tamamlamış oluyor. Tamam. Ya da son kullanıcı, yani paneli kullanan kullanıcı bu task'i tanımlayan kişi yapmış oluyor. Tamam. Bu sayede biz yapay zekadaki aslında üretilen datayı çok daha basite indirgemiş oluyoruz. Daha basit bir datayla daha büyük bir etki yaratmasını sağlıyoruz. Yani bir dünya düşün dediğim zaman o dünyanın içinde kaç kişi yaşıyor, dağlar var mı, o gün hava durumu nedir gibi sorular sormuyorum. Sadece bir gezegen, orada bir yaşam var. Bu kadarını düşünmem yeterli. Yani gereksiz detay kurgulamadığım için zaman kaybetmiyorum. Kaynaklarımı daha doğru değerlendirmiş oluyorum. Kesinlikle öyle. Ve en altında da Action Code kısmına geliyoruz. Burası artık kullanıcıdan onayı aldı, işlemi yapacağız.
bu noktada çalışan şey. Execute action'dan sonraki alanı getiren araç burası. Evet, oradaki işlemi yapan artık. Mesela marketing kampanyası örneği vermiştik. Preview ekranı ekranda göstermenizi sağlayan kısım. Action kod alanı ise artık işlemi uygulamaya geçiren kısım. Bunları uyguladığınızda şimdi bu bileşenler ne sağlamış oldu bize aslında? Biz artık bir sistem kurgulayabiliriz bunun üzerinde. Herhangi bir task tanımlayabiliriz ve model değişti, yeni bir model çıktı. Tek tuşla o modeli test edebilir ve yayına almak almamak konusunda karar verebiliriz. Harika. Peki burayı kaputu kapatalım. Hemen kapatıyorum, ortalığı temizliyorum ve buradan Az önceki çıkıyorum. hastaneye geri dönelim. Hastanede gördük neleri düşünebildiğini, altına ne koyduğunu. Başka bir örnek daha verelim, onun üzerine de artık bunun nasıl insanlar tarafından hayal ettikleri, yani kendi alanlarına uygulanması ve bunu Butterfly'dan nasıl hizmet olarak alabileceğimiz. Çünkü internet sitesi oluşturmaktan söz ettik. Bu internet sitesinin bir de hostingi var örneğin, en basitinden aklıma gelen şey olarak. Süreç yönetimiyle ilgili bir şey istiyor olabilirim. CRM istiyor olabilirim. ERP istiyor olabilirim. Pek çok farklı şey istiyorum ama bunların her biri benim ihtiyaçlarım ve bu konuda benim bilgime dayanıyor. Neye ihtiyacım olduğunu bilmiyor dahi olabilirim aslında. Evet. Şu an biz bunu nasıl kendi alanımıza kullanacağız? Nasıl kendisiyle iletişim kuracağız? Şöyle, bugün Butterfly'ı RG Labs şirketi olarak biz kendi ürettiğimiz bir ürün olarak desteğini veriyoruz ve bütün süreçlerini yönetiyoruz. Fakat yakın zamanda cloud çözümümüz devreye girecek. Ve cloud çözümle birlikte aslında siz template'lerin içerisinde ihtiyacınızı çözen bir template ile sürece başlayabileceksiniz. Fakat bir farkla standart bir ürünü almış olmayacaksınız aslında. Sadece hızlı başlangıç yapmış olacaksınız ve siz ihtiyaçlarınıza göre yine yapay zeka desteğiyle bu ürünü şekillendirebileceksiniz. Şablonlar bize zaten var olan iş akışlarında olmazsa olmazlar ya da en çok kullanılanlar diyelim. Olmazsa olmazlar demeyelim. Olmazsa olmazlar ve en sık kullanılanları bir araya getirip böyle bir şey istiyor olabilirsiniz diye sunuyor. Bunun üzerine biz bunu kişiselleştiriyoruz ve detaylarına ne kadar istersek o kadar inebiliyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Aslında buradaki yaptığımız temel şey yazılım geliştirme bariyerini ortadan kaldırmak. Bu kritik bir konu. Çünkü bazen denk geldiğimiz şu durum olabiliyor mesela. Evet, şimdi anlatıyoruz ve hedefimiz gerçekten kriterleri belli olan bir işi 15 dakikada tamamlayabilmek. Kendimiz için koyduğumuz, belirlediğimiz hedef bu. Çünkü her işi yapay zekanın çözebilmesini bekliyoruz. Bu noktada ama şunu unutmamak gerekiyor. Önce çözebilmeniz için derdinizi de anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Bazı müşteriler oluyor mesela, aylarca departmanlar arasında süreçleri anlamak için zaman ayırmak gerekiyor. Bu noktada Butterfly ne sağlamış oluyor? Aslında evet, çözdünüz, anladınız. Öncelikle bunu uygulama süresini kısaltıyor. İkinci aşamadaysa evet, anladığınızı düşündünüz ama aslında o değilmiş. Ona uyumlu sağlamanızı sağlıyor. Haliyle bizim hedefimiz burada yazılım bariyerini ortadan kaldırmak. Ama ihtiyacı belirlemek de ayrı bir uzmanlık ve bizim de yıllardır 300'ün üzerinde projede yaptığımız bir uzmanlık. O hizmeti de vermiş oluyoruz. Yani biz aslında sadece Butterfly hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda dijital dönüşüm süreçleri, web sitesi ve benzeri bütün süreçlerde biz onların profesyonel bir şekilde ilerleyebilecek tam anahtar teslim çözümü de sunmuş oluyoruz. Butterfly yeni bir dil gibi zaten var olan istekler, ihtiyaçlar, niyetler, amaçlar, bir yapı var. Ve ben Butterfly ile bunu numerokognitif alanda, sayalgı alanında, çünkü önümüzdeki dijital dediğimiz şey Latince parmakla sayılabilen demek. Digital. Bu alanda, yani şunun içindeki alanda ne var? Yazılım var. Yazılım ne? İnsan zihninin bir dille karşımıza gelmiş hali. Bunun piksel düzeyinde çözülmüş bir yapısı var ve biz o alanda ne olabileceğini anlayabilmek için kendimizi anlamak, kendimizi bilmek zorundayız. Yani bir firmanın, bir markanın, bir sürecin içindeki bütün adımları anlayabilmesi için kendisinin ne iş yaptığını, hizmet sunduğu alanda müşterilerinin ne iş istediğini, ne kullandığını ve ürününün de neyi çözdüğünü net bir şekilde tanımlaması gerekiyor. Bunu da Butterfly'a anlatması gerekiyor. Doğru. Aslında Butterfly'a
Artık yapay zekayı anlatması gerekiyor. Öncesinde Butterfly'ydı, artık Tırtıl diyelim adına bence. İfade tasarımı danışmanımız olarak da hani bu süreçlerde desteğiniz bizim için, yönlendirmeniz çok güzel oluyor. Tırtıl bence çok güzel oldu. Tırtıl'a bunu anlatması gerekiyor. Tırtıl da sonrasında işini yapacak ve aslında artık Butterfly'a çevirmiş olacak. Sen kelebeğe döndüğün zaman senin kanatlarında böyle desenler olsun demek gerekiyor ki o tırtıl kendini ona göre hazırlasın. Bence metafor da çok güzel oldu. Buradaki süreç aslında tırtılla başlıyor. Gerçekten biz size işin tırtıl aşamasını vermiş oluyoruz. Siz onu yönlendirmelerinizle, taleplerinizle tam istediğiniz bir kelebeğe sahip olmuş oluyorsunuz. Harika. Programın bölümün sonunda buraya geldiğimiz için kelebek etkisinin açılışını eğer şöyle yapmış olsaydık, bugün tırtılın hikayesini anlatıyoruz diye yapmış olsaydık çok güzel bir bağlama olacaktı ama tırtılı arada bulduğumuz için bugün size tırtılın hikayesini anlattık. Butterfly'ın bize sağladığı şey hayal kurabilme alanını vermekten tut, kurduğum hayallerin nasıl gerçekleşeceğine dair rotayı çizmek ve hatta gerekli noktalarda o rotada adımlara basarak yürümek. Gerçekten bir sonraki aşamada direksiyon yok. Bezos bu. Ağzına sağlık, çok keyifli oldu. Yapay zekanın dünyadaki dedikodularını vesairelerini başka bölümlerde arada mutlaka işleriz ama bugün içeride bir yandan da evet çalıştığın yerden sormuşum. Senin algoritmik düşünme ve insanın zihninin algoritmadaki karşılığını anlatabilecek en doğru kişi olduğunu az önce konuşmanın başında söylediğin tez yazma sürecinde deneyimlemiş olduğunu yeni anlıyorum. Bunu bir yandan da bir avantaj olarak nitelendiriyorum. Çünkü Butterfly'dan hizmet alan herkes nasıl düşünmesi gerektiğine dair, algoritmik düşünce yapısının ne olması gerektiğine dair kendini geliştirmek zorunda değil. Bunu zaten bilen, buna zaten hazır bir şekilde gelen platform sayesinde, yani Ozan'ın hayal kurduğu o 15 yıl 19. önceden 15 yıl önce, işte hayali ilk kurduğun zamandan değil, geliştirmeye başladığın zamandan itibaren 15 yıllık deneyimle neyin olmayacağını bilip olanın üzerine odaklanıp kendi güçlü olduğu kasları geliştirmiş bir platform var. Ve bu platformun bu kadar başarılı olması, bir yandan işte Arthur C. Clarke'ın lafı, yeterince ileri bir teknoloji olduğu için sihir gibi, mucize gibi görünmesinin temel nedeni de sanırım senin bu algoritmik düşünceye doğal bir şekilde sahip olman. Evet. Ya bunun tabii ki işte 15 yıl diyoruz ya, geçen gün arkadaşımla konuşuyordum. Şimdi düşünün, biz çok basit bir düzeyde bir yapı kurabilirdik ve nesne oluşturma ekranlarını çok hızlı yapabilirdik. Evet. Ama önce onu yapabileceğimiz bir altyapı oluşturduk. Bu tabii ki işte Butterfly'ı Butterfly ile geliştirmek müşterilerimizin de benzer bir şeyi yapmasını sağlıyor. Ama böyle yaptığınızda da işte 19 yıldır devam eden ve hala bitmemiş bir hikaye yazmış oluyorsunuz. Tabii çok keyifli. Hani hiç bitmesini de istiyoruz. O yüzden de her noktası da dokunduğu insanlar dolayısıyla birçok yere dokunabildiği için bundan çok mutluyuz. O yüzden Butterfly sadece aslında günü yakalamıyor. Gelecekte de neler olabileceğini öngörüp, işte 2018'de yapay zeka üzerine, veri bilimi üzerine yüksek lisans yapmam gibi, aslında biz ekip olarak da sürekli bütün müşterilerimiz adına daha sonrasında ne olabilir? Gerçekten biz burada teknolojiyi nasıl katabiliriz? Bunun gerçekten şu dönemde yapay zeka ile yatıp kalkıyoruz. Bir dönem önce blockchain'di mesela. Evet, o furya çok da istediğimiz gibi ilerlemedi aslında. Teknolojinin çok daha fazla kullanım alanı olacağını düşünüyorduk. Fakat bu kadar şeffaflık... Dünya henüz ona açık değil. Evet, yani o kadar şeffaflık bence fazlaymış. İşte dünya ona hazır değil. Yani blockchain teknolojisi, işte az önce söylediğim, üzerine konuşup dedikodu yapabileceğimiz alan. NFT teknolojisi, blockchain üzerine kurulu sahiplik, üyelik, dijital bir ürün ürettin. Numerokognitif bir ürün ürettin. Evet. Ürettiğin ürünün sana ait olduğunu kanıtlayabileceğin teknoloji zaten var. Evet. Bugün her NFT milyon dolarlar etmek zorunda değil ama bu zamanından önce keşfedilmiş, ilk icat edilen dolma kalemin hiç sadece kömürle yazılan bir dünyada önümüze geldiğini düşünsenize yani. Evet. İnanılmaz bir teknoloji. Bir de NFT öyle bir teknoloji ki aslında yarın kimliğimiz yerine geçebilecek bir teknoloji. Aynen öyle. Ve bunu anonymous şekilde de yapılabilmesi, tabii işte ya birçok konu var. Şunu söylemek istedim aslında bu temelde. Bunu bence bir konu olarak işleyebiliriz. Blockchain'e mi odaklanalım bir gün? Yok. Blockchain demek istemedim. Aslında biz RG Labs olarak aslında bütün teknolojiyi inceleyip, anlayıp, kullanmaya çalışıp, tabii ki her şeye direkt atlamayarak ama bir noktaya olgunluğa ulaştığında da olabilecek bütün potansiyeli görmek adına içerisine giren bir şirketiz.
Bu da aslında işbirliğimize ve müşterilerimize bu yönde olumlu olarak yansıyor. Çünkü artık evet işinizi bilen sizsiniz ama bunu teknolojiyle birlikte birleştirebiliriz. Birlikten güç doğuyor o noktada. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. İşi bilmek, işini bilmek, senin işini senden iyi bilmek. Üçüncü aşaması da direksiyonda gidiyormuş. Ağzına sağlık, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.